Merhaba arkadaşlar, Hisselong YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta pazar günü olduğu gibi bu hafta da kısa vadede hızlı kazanç sağlayabileceğimiz hisseleri hep birlikte analiz edeceğiz. Mevcutta listemizde 12 tane hisse var. Bu hafta 4 yeni hisse daha listemize ekliyoruz arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Öncelikli olarak endeksimizin güncel analiziyle başlayacağız. Ama öncesinde bir duyuru yapmak istiyorum. Gün içerisinde her gün Viyop'ta yapmış olduğum işlemleri katıl üyelerimize özel paylaşıyorum. Hangi hisselerde long pozisyon açıyorum, hangi hisselerde short pozisyon açıyorum. Takip etmek isteyen arkadaşlar katıl üyesi olabilirler. Ayrıca katıl üyelerimize özel Viyop'ta kullandığım basit ama etkili stratejiyi paylaştım. Sizler de katıl üyesi olup bu stratejiyi öğrenebilirsiniz. Bir örnek göstermek gerekirse bakın gün içerisinde paylaşımlarımı görüyorsunuz arkadaşlar. Ne demişiz? Garanti Bankası long pozisyonu kapattım. Ne bileyim biz 30'a long pozisyon açtığımı yazmışım. Onun öncesinde Garanti Bankası'na Sasa'ya ve Turkcell'e long pozisyonlar açtığımı yazmışım arkadaşlar. Böyle kısa vadede kazanç sağlayabileceğimiz hisseler için long pozisyonlar ve short pozisyonlar açıp bunları katıl üyelerimize özel paylaşıyorum. Evet, şimdi endeksimizin analiziyle devam edelim. Arkadaşlar endeksimizde 10.822 seviyesini haftalar hatta aylar öncesinde hedef olarak söylemiştim ve hedefimize Cuma günü itibariyle geldik. Hatta üzerinde kapattık. 10.840 seviyesinde kapattık arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi pazartesi günü önemli. Pazartesi günü yine bir yükselişte kapanış görürsek önümüzdeki dönem için 11.252 seviyesi ilk hedef seviyemiz olacak arkadaşlar. Hep birlikte takip edeceğiz. Fakat pazartesi günü 10.822 seviyesinin altında bir kapanış olursa bu sefer de düşüşler gelebilir arkadaşlar. 4 saatlik Kaufman hareketli ortalaması takip edilebilir. 10.678 seviyesinde ilk etapta buraya doğru bir düşüş gelebilir. Burası kırılırsa 10.122 seviyelerine düşüşler görülebilir arkadaşlar. Birlikte takip edeceğiz. Hafta ortasında da güncel değerlendirme için çarşamba günleri video paylaşıyor oluyorum. Bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Ve ayrıca bu içeriğin daha fazla kişiye ulaşabilmesi için beğeni ve yorumlarınıza özellikle ihtiyacım var. Geçtiğimiz hafta pazar günü yapmış olduğum video benim bugüne kadarki rekor izleme sayısına ulaştığım video. Bu açıdan hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Şimdi mevcut listemizdeki hisselerle devam ediyoruz. 12 tane hisse var arkadaşlar mevcutta listemizde ve bunları tamamladıktan sonra yeni ekleyeceğimiz 4 yeni hisseye bakacağız. Bu yüzden videoyu sonuna kadar lütfen izleyin. Şimdi Halkbank hissesinde alım yapılabilir dediğimiz seviyeden bakalım şöyle 27 Aralık 2024 tarihinde alım yapılabilir demişiz. Şu ana kadar baktığımızda %32.41'lik karlılık içerisindeyiz arkadaşlar. Gayet güzel. Şu anda Halkbank hissesinde stop seviyesi olarak 20.86 seviyesini belirleyebiliriz arkadaşlar. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa 19.85 seviyelerine düşüşler görülebilir ve hatta önünde 20.58 seviyesinde günlük kapan hareketli ortalaması var. Bu seviye aşağı yönlü kırılmadan herhangi bir problem yok arkadaşlar. Hareketin 23.32 seviyelerine doğru devam etmesini bekleyebiliriz. Herhangi bir problem yok. Tekfen'e bakalım. Evet, Tekfen'de de alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüze %41.52'lik karlılık içerisinde olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar. 14 Şubat 2025 tarihinde Tekfen hissesini yapmış olduğum videoda sizlerle paylaşmışım. 84 seviyesindeki direncini yukarı yönlü kırdıktan sonra hareket iyice hızlandı. Şu anda 99.40 hedefimize çok yakın olduğumuzu görüyoruz. Bu seviyeyi de yukarı yönlü kırarsa önümüzdeki dönem için Tekfen hissesinde hedef seviyemiz 124.9 seviyesi olacak arkadaşlar. Fakat çok hızlı bir hareket var. Bu yüzden her an bir satışlarla da karşılaşabilir. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Stop seviyesi olarak 84.15 Fibonacci seviyemiz belirlenebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılmadığı sürece herhangi bir problem yok arkadaşlar. İş Bankası'na bakalım. Evet, İş Bankası hissesinde de alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüzde %13 karlılık içerisindeyiz. Bu hisseyi de yine 14 Şubat tarihinde vermişiz arkadaşlar. Şu anda İş Bankası hissesinin dirence geldiğini görüyoruz. 16.34 seviyesinde direncimiz var arkadaşlar. Bu seviyeye hedef vermiştik. Bu seviyeye ulaştığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu seviyeyi yukarı yönlü kırabilirse yeni hedefimiz 17.79 seviyesi olacak. Buradan bir geriye doğru dönüş görürsek ilk etapta 4 saatlik kapan hareketli ortalaması 14.85 seviyesinde düşüş görülebilir. Onun da altında 15.49 seviyesinde günlük kapan hareketli ortalaması var.
Bu seviye aşağı yönlü kırılmadığı sürece problem yok. Takip etmemiz gereken seviye 15.49 günlük Kaufman hareketli ortalaması. Altında 15.11 seviyesinde bir Fibonacci desteğimiz var arkadaşlar. Daha fazla riske girebilirim diyenler bu Fibonacci desteğini de takip edebilirler. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa 14.36 seviyesinde düşüşler görülebilir. Vakıfbank'a bakalım. Vakıfbank hissesinde de alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüze şöyle baktığımızda %9.58'lik karlılığımız var. Gayet güzel. Bunu da 28 Şubat tarihinde vermişiz arkadaşlar. İlk verdiğimiz hedef seviyesi 27.82. Bu seviyenin üzerinde kapanış olmuş. Pazartesi günü de yükselişte devam ediyorsa yeni hedef seviyemiz 29.90 seviyesi olacak arkadaşlar. Pazartesi günü bir düşüş gelmezse burada ilave alım da yapılabilir. Şu anda stop seviyesi olarak artık bu hissede 27.78 seviyesi belirlenebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olunabilir. Daha fazla riske girebilirim diyen arkadaşlar 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamasını takip edebilirler. O da 27.18 seviyesinde. Bu seviyede aşağı yönlü kırılıyorsa 26.12 seviyesine doğru düşüşler görülebilir. EKGO hissesine baktığımızda burada da vermiş olduğumuz hedef seviyesine ulaştığımızı görüyoruz. 16.19 seviyesi vermiş olduğumuz hedef seviyesiydi arkadaşlar. Perşembe günü buraya değdi. Cuma günü kırmızı bir mumla kapattığını görüyoruz. İlk etapta şöyle baktığımızda 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamamız 15.36 seviyelerine bir geri çekilme meydana gelebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılmadığı sürece bir problem yok. Eğer ki aşağı yönlü kırılırsa 14.92 seviyesinde bir Fibonacci desteğimiz var. Bu seviye stop seviyesi olarak belirlenebilir arkadaşlar. Daha fazla riske girebilirim diyen arkadaşlar ise günlük Kaufman hareketli ortalamasını stop seviyesi olarak belirleyebilir. O da 14.52 seviyesinde. Bu seviyenin de aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte 13.89 seviyesine düşüşler görülebilir arkadaşlar. Williams VIX Fix indikatörümüzde güçsüzlüğün oluştuğunu görüyoruz. Gri mumların boyu çok kısalmış. Kahverengi çizginin altında kalmış arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım. Yeni alımlar için önermiyoruz. Elinde tutanlar tutabilirler. 15.36 4 saatlik Kaufman hareketli ortalaması aşağı yönlü kırılıyorsa top olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Oyak Çimento hissesine baktığımızda Oyak Çimento hissesinde de alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüze %13.85'lik karlılık içerisinde olduğumuzu görüyoruz. 7 Mart tarihinde verdik arkadaşlar bu hisseyi. İlk hedef seviyesi olarak da 29.82 seviyesini belirledik. Şu anda yeni hedefimiz 34.66 seviyesi. Pazartesi günü düşüş gelmiyorsa ilave alımlar da yapılabilir arkadaşlar. Stop seviyesi olarak artık 29.76 seviyesini takip edeceğiz. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda 28.36 seviyesine doğru düşüşler görülebilir. Bir diğer hissemiz Konya Çimento. Konya Çimento hissesinde de düşen bir kanal vardı. Bu kanalın yukarı yönlü kırıldığını söyledik ve alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüze baktığımızda %1.44'lük karlılık içerisindeyiz. Kanal yukarı yönlü kırıldıktan sonra aşağıya doğru bir tekrar test etti ve 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde kaldığını görüyoruz. 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamamız şu anda 5981 seviyesinde. Bu seviye takip edilebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Böyle bir durumda günlük Kaufman hareketli ortalaması 5805 seviyesine doğru düşüşler görülebilir. Bu seviyede aşağı yönlü kırılıyorsa 5337 seviyesine düşüşler devam edebilir. Bir diğer hissemiz Yeoteknoloji. Yeoteknoloji hissesinde henüz kâra geçemedik arkadaşlar. Şurada bir 56.20 seviyesinde direncimiz vardı. Bu direnci yukarı yönlü kırdıktan sonra alım yapılabilir dedik ve ilk hedef olarak 60.45 seviyesini verdik arkadaşlar ve bu hedefe de ulaştı fakat oradan ciddi bir dirençle karşılaştı. Şu anda 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. 57.75 seviyesinde arkadaşlar kapanışımız 57.80 seviyesi. Hemen altında da kırmış olduğu 56.15 seviyesindeki Fibonacci desteğimiz var. Bu destek kırılmadığı sürece problem olmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Takip seviyemiz 56.15 seviyesi. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece tekrardan 60.45 seviyesine doğru hareket görebileceğimizi düşünüyorum. 60.45 seviyesinde yukarı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 66.40 seviyesine doğru hareketler görebiliriz. Stop seviyemiz 56.15 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa bu sefer de Ichimoku bulutumuzun seviyesi olan 54.70 seviyesine doğru ilk etapta düşüş görebiliriz. Onun da altında 53.49 seviyesinde günlük Kaufman hareketli ortalamamız var. Evet, Arçelik hissesine baktığımızda Arçelik hissesinde de vermiş olduğumuz hedefe ulaştığımızı görüyoruz. 150.1 seviyesi arkadaşlar fakat buradan dirençle karşılaştı. Şu anda burada da 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde tutunma çabası görüyoruz.
146.3 seviyesinde arkadaşlar. Kapanışımız 147.4 seviyesi. 146.3 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Böyle bir durumda 140.5 seviyelerine düşüşler görülebilir. Alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüze %1.17'lik karlılık içerisindeyiz. Bekliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Dediğim gibi 146.3 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa stop olmakta fayda var. 140.2 seviyelerine düşüşler görülebilir. Bu seviyenin de hemen altında 138.3 seviyesinde Ichimoku bulutumuz var. Onun da altında 135.9 seviyesinde günlük kalkma hareketli ortalamamız var. Evet, RL listesine bakalım. RL listesinde de vermiş olduğumuz hedefe ulaştığımızı görüyoruz. Hedef seviyemiz 25.54 seviyesiydi arkadaşlar. Alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüzde %3.15'lik karlılık içerisindeyiz. 7 Mart tarihinde alım yapılabilir demişiz arkadaşlar bu hisse için. Şu anda gelmiş olduğumuz direnç seviyesini geçebilirsek 25.60 seviyesinin üzerinde kapanışlar görürsek 27.36 seviyesi yeni hedef seviyemiz olacak arkadaşlar. Birlikte takip edeceğiz. Burada da 4 saatlik kalkma hareketli ortalaması takip edilebilir. Şu anda 25.23 seviyesinde. Aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda ilk etapta Ichimoku bulutumuzun seviyesi 24.66 seviyesinde düşüşler görülebilir. Onun da altında 24.12 seviyesinde bir Fibonacci desteğimiz var. Daha fazla riske girebilirim diyen arkadaşlar Ichimoku bulutunu takip edebilirler. 24.68 seviyesini stop seviyesi olarak belirleyebilirler. Garanti Bankası'na baktığımızda Garanti Bankası'nda da alımda yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüzde %1.06'lık karlılık içerisindeyiz. Stop seviyesi olarak 138.8 seviyesindeki Fibonacci desteğimizi belirleyebiliriz. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda günlük kalkma hareketli ortalaması 134.3 seviyesinde düşüşler görülebilir. Bu seviyenin de altında 130.5 seviyelerinde bir desteğimiz daha var. 138.8 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece önümüzdeki dönemde hedef seviyemiz olan 151.3 seviyesine doğru hareketin devam etmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Evet, sıra geldi listemize yeni ekleyeceğimiz 4 tane hisseye. Onlar nelermiş hemen bakalım. Evet, ilki TAV Havalimanları hissesi arkadaşlar. TAV Havalimanları hissesinde Cuma günü kapanışı itibariyle Supertrend indikatörümüzün ala döndüğünü görüyoruz. Aynı zamanda 261.25 seviyesindeki Fibonacci direncinin de üzerinde kapanış gelmiş. Fakat Nadaraya-Wilson indikatörümüzün üst seviyesinde yani aşırı alım bölgelerine geldiğini görüyoruz. Burada bir geriye doğru çekilme de görülebilir arkadaşlar. Takip etmemiz gereken seviye 261 seviyesi. 261 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece problem yok. Önümüzdeki dönemde 273 hedef seviyemize doğru yükselişlerin devam etmesini bekleyebiliriz. Pazartesi günü burada böyle birkaç saat takip edilebilir. Eğer düşüş gelmiyorsa yeni alımlar yapılabilir arkadaşlar. İlk hedefimiz 273 seviyesi. Düşüş geliyorsa alım yapmayalım. 261 seviyesini takip edelim arkadaşlar. 261 seviyesinden desteğini alıp tekrar yönünü yukarı çeviriyorsa o zaman yeni alıma gireriz. Bakalım birlikte takip edeceğiz. 261 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 257.04 seviyesinde günlük kalkma hareketli ortalamamız var. Onun da altında baktığımızda 250.75 seviyesinde Fibonacci desteğimiz var arkadaşlar. Evet, bir diğer hissemiz Turkcell. Turkcell hissesinde bakın şuradaki direncin üzerinde kapattığımızı görüyoruz. 108.4 arkadaşlar. Defalarca yukarı yönlü kırmaya çalıştı fakat başaramadı. Şu anda önceki seviyelerinin de üzerinde bir kapanış yaptığını görüyoruz. Güzel. Buradan yeni bir alım yapılabileceğini düşünüyorum. Fakat stop seviyesi olarak 108.4 seviyesi belirlenmedi. Bu seviyenin altında kapanışlarda stop olmakta fayda var arkadaşlar. İlk hedef seviyemiz şu anda 115.5 seviyesi. Bakalım birlikte takip edeceğiz. Dediğim gibi 108.5 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Böyle bir durumda günlük kalkma hareketli ortalaması 105.2 seviyesine düşüşler görülebilir. Birlikte takip edeceğiz. Bir diğer hissemiz Yapı Kredi. Yapı Kredi hissesinde de 33.10 seviyesindeki direncimizin yukarı yönlü geçildiğini görüyoruz. Şu anda burada yeni girişler yapılabilir arkadaşlar. 35.94 seviyesine doğru ilk etapta yükselişlerin gelmesini bekliyorum. Burada da Nadaraya-Wilson indikatörümüzün üst seviyesine geldiğimizi görüyoruz. İlk etapta böyle 33.12 seviyesine doğru bir geri çekilme de görebiliriz. Oradan desteğini alıp da yönünü de yukarı çevirebilir. Birlikte takip edeceğiz. Stop seviyemiz 33 seviyesi arkadaşlar. 33 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa stop olmakta fayda var. Evet, bu hisseyi orta vadeli bildiğimiz yüzde ağırlığı indikatörünü kullandığımız stratejide de almıştık arkadaşlar. O stratejide %20.85'lik karlılık içerisinde olduğumuzu görüyoruz Yapı Kredi hissesinde. Bu stratejiyi bilmeyen, izlemeyen arkadaşlar için şuraya kart bırakıyorum. Ayrıca yorumlar kısmına linkini de bırakıyor olacağım arkadaşlar. Özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, bir diğer hissemiz Astor.
Alstor hissesinde de şurada 115.5 seviyesinde bir direncimiz vardı. Bu direncin üzerinde kapanış geldi. Gayet güzel. Şu anda ilk etapta Ichimoku bulutumuzun seviyesi olan 122.4 seviyesinde yükseliş görebiliriz. Bu seviyede geçtikten sonra 130.6 seviyesine doğru yükselişlerin gelmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Stop seviyesi olarak 115.2 seviyesi belirlenebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var veyahut da günlük kapanma hareketli ortalaması da belirlenebilir arkadaşlar. O da 112.7 seviyesinde. 112.7 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa artık stop olmak lazım. Böyle bir durumda 105.8 seviyesinde düşüşler görülebilir. Evet arkadaşlar, hafta ortası listemizin üzerinden tekrar geçeceğiz. Çarşamba günleri tekrar değerlendirme videosu yapıyorum. Kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.